Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. İyiliğin peşine düşüyoruz. Anadolu'nun dört bir tarafında aranızda bulunan fark yaratanları arıyoruz. Programımızda bu insanlara bir anlamda teşekkür ediyor ama daha da önemlisi sizin gibi pek çok insanın bilmediği bu fark yaratanların ne kadar ilham verebileceğini, ufak ya da büyük yaptıkları işlerin insanların hayatına nasıl katkısı olabileceğini gösteriyoruz. CNN Türk ekranlarında Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla iyiliğin peşine düşüyoruz. Bugün sizleri Diyarbakır'a götüreceğiz. Diyarbakır'da suç oranının çok yüksek olduğu mahallelere gireceğiz. Hep beraber bu mahallelerde unutulmuş onlarca binlerce insanlara kucak açan bir vakfı bizzat kurucusunun ağzından dinleyeceğiz. Naşide Bulut Tekin sıradan bir isim değil. Diyarbakır'da çok yakından tanınan bir isim. Özellikle Umut Işığı Vakfı da az buz iş yapmamış. Diyarbakır'a gidip hiç kimsenin girmediği, unuttuğu mahallelere girdiğinizde okul öncesi eğitim merkezi sayısının bugün 20'ye vardığını görüyorsunuz. Üstelik 2002 yılından bu yana 1000'den fazla çocuk da okul öncesi eğitimini yine bu kurumlarda almış. Naşide Bulut Tekin gerçekten Diyarbakır için önemli bir isim. Biz de Diyarbakır'da bu fark yaratanı bizzat o mahallelerde çalışma yaptığı yerlerde görüntüledik. Karşımıza programımıza yakışacak bir fark yaratan çıktı. Büyük şehirlerin caddeleri vardır. Birçok şehir bulvarlarıyla, sonu gelmeyen geniş caddeleriyle hatırlanır. Ama adı bahiste geçen büyük şehir Diyarbakır'sa, Diyarbakır'ın sokakları vardır. Başka şehirlerin geniş caddelerine inat, Diyarbakır 1 metrelik sokaklarda kimlik bulur kendini. Diyarbakır'ın dar sokakları. Dar sokakların eskimeyen taşları binlerce sırrı da içinde saklar. O sokaklarda yürüyen gençlerin hayalleri, işsiz bir babanın dramı, üniversiteyi kazanan bir kızın heyecanı sokaklara kazınır. Sokaklar hem bir yazar hem de bir sır saklayandır. Bazen bir adım atarsınız, sokağın boşluğunda her şey kaybolur gider. Fakat o sokakların çocukları Diyarbakır görüntüsünden hiç kaybolmaz. Bunun için Diyarbakır demek biraz da çocuk demektir. İyi bir eğitim alamayan, ailelerin fazla olduğu için bakamadığı çocuklar. O çocuklar sokakları doldurur. Özellikle 90'lardan sonra yaşanan köyden kente göçle Diyarbakır'a gelen aileler halen uyum süreci yaşıyorlar. Her ailenin ortalama 4 ila 6 çocuk sahibi olduğu mahallelerde çocukların bir günleri neredeyse sokakta geçiyor. Annelerin gerekli eğitimlerinden yoksun kalması da bu duruma eklenince çocuklar sokakların zor şartlarında adeta kendi kendilerine büyüyorlar. Ancak grift bir bilmeceye dönüşen bu sorun son yıllarda özverili bir projeyle çözülmeye çalışıyor. Her şeyi devletten beklemeyen bir grup gönüllü kadın ev ev dolaşıp aileleri ziyaret ediyor ve hem çocuk hem de anne sağlığı konusunda eğitimler veriyor. Bu cesur oluşumun ardındaysa fark yaratan bir isim bulunuyor. Naşide Bulut Tekin
Yıllarca Halk Eğitim Müdürlüğü'nde öğretmen olarak görev yaptı. Güneydoğu'da birçok ilde aktif olarak çalışırken yetişkinlerin ne kadar zor eğitilebildiğini, değişimin ne kadar zor olduğunu yerinde gördü. Yaşadığı hayata daha fazla faydalı olabilmek için bugünü değiştiremese de yarınları değiştirmeye karar verdi. Yıllarca yetişkinlerle çalıştım. Yetişkinlerde davranış değişikliği yaratmak o kadar zor ki bir sürü emek veriyorsunuz, bir sürü çalışıyorsunuz ama bir kere bir şey kalıplaşmışsa hani hiç değişmez demiyorum. Sadece soru işaretleri yapıyorsunuz, oluşturuyorsunuz ve çok zor, bu değişimi çok hemen gözlemleyemiyorsunuz. Çocuklarla tanıştıktan sonra çocuklarda bu davranış değişikliklerini yakalamak çok çabuk oluyor, onu çok çabuk fark ediyorsunuz. Naşide Buluttekin, Güneydoğu'da birçok sivil toplum kuruluşunda aktivist olarak çalıştıktan sonra Diyarbakır'da çocuklara yönelik bir proje yürütebilmek için öncelikle Halk Eğitim Müdürlüğü'ndeki görevinden ayrıldı. Kendisi gibi gönüllü isimlerle yola çıkıp Diyarbakır'daki mahalleleri tek tek dolaşmaya başladı. Amacı kadınların hangi sorunlarla yaşadıkları ve bu sorunları nasıl aşabileceklerini tespit etmekti. Kadınlarla birçok sorun tespit ettik. Bu sorunların başında kadınların sorunları kendilerinin tarif etmesini istedik ama bu sorunların başında da geliyordu. Kadınlar yeterince sokağa çıkamıyor, kendini ifade edemiyor, sosyalleşemiyor. Bunun önündeki birçok engel vardı. İşte feodal yapının getirdiği engeller, geleneksel yapının getirdiği engeller, eş engeli, birçok engel vardı ama onlardan biri de 0-6 yaş arası çocuklarını kadınlar herhangi bir kendilerini geliştirecek, üretime katacakları ya da sosyalleşecekleri bir yere gittiğinde bırakacakları bir mekan yoktu, bir yer yoktu. Ondan yola çıkarak 2 tane kadın çocuk eğitim merkezi açtık. Buluttekin ve arkadaşlarının ilk adımı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ücretsiz bir kreş açmak oldu. Çocukları sokakta oynamak yerine kreşe davet ederken ilk hedefi hem çocuklara biraz eğitim vermek hem de anneleri biraz olsun hayata dahil edebilmekti. 2004 yılında kurduğu Umut Işığı Kadın Kooperatifi ile çocuklar için ilk kreşlerini nüfusun kalabalık olduğu mahallelerde açtı. Burada günleriniz nasıl geçiyor? Çok güzel. Neler yapıyorsun? Şarkılar söylüyoruz, çalışıyoruz, albane çalıyoruz, sonra oynuyoruz. Mesela ben ailem buraya dedi git oraya. İşte buraya gelip zamanımı geçiriyorum burada. Yapıyoruz, kitaplar yapıyoruz. Burada arbane çalıyoruz, satranç oynuyoruz. Bizim burada oynadığımız değişik oyunlar var. Çok eğleniyoruz burada. Naşide Buluttekin ve arkadaşları sadece çocukları değil, anneleri de kreşe çağırmaya başladılar. Ama birçok annenin aile yapılarından dolayı kreşe gelemediğini görünce onlar annelere gitmeye karar verdiler ve yollara düştüler. Bugün Umut Işığı Kadın Kooperatifinde gönüllü olarak çalışan 15 kadın her gün eğitim broşürlerini yanlarına alıyor ve evleri dolaşıyorlar. Amaçları kadınları anne ve çocuk sağlığı konusunda eğitmek. Mesela bir çocuğun büyümesi için 9 ile 11 arasında büyüme hormonları çalışıyor. O çocuğun 9'da muhakkak uyuması lazım. Gece mi? Gece 9'da uyuması Gece lazım. gece yatıyor biraz. Evle uykusu mesela 1 ile uykusunu yatıyor. 12-1 arası çocukların hormonları geliştiği için çocukların o saatte muhakkak uyutman Yatıyor gerekiyor. zaten o gece o saatte. Daha önce hiç böyle bir eğitim aldınız mı? Nasıl? Böyle bir eğitim almış mıydınız daha önce? Hayır. Eğitim ama kendim yani şeyimle çabamla yani yapıyorum. Peki neler öğrendiniz örneğin şimdi? Nasıl? Şimdi neler öğrendiniz anlatılanlardan? Çok yani şeyler öğrendim yani. Neler kaldı aklınızda? Neleri yanlış yapıyorsunuz? Devletin yani kaldı kafamda. Kalkıp oturmasını, böyle saygılı, efendi olmasını isterim yani. Ben kendi çabamla onu yani yavaş yavaş geliştiririm yani. Bu ziyaretler esnasında anneler hem çocuk bakımıyla hem de kadın sağlığıyla ilgili basit ama önemli konularda bilgilendiriliyor. Ziyaret edilen evlerde ailenin reisi de evdeyse o da bu eğitime dahil ediliyor. Kaç çocuğunuz var? 10 tane var. Çok değil mi 10 tane çocuk? Vallahi çok.
bizim bu yörenin bir şeyi var yani. Mesela yani istemeyerek oldu bu. Yani bunu eğitimsizliğe bağlayabiliriz yani. Bakabiliyor musunuz bugün? Vallahi bakamıyoruz. Yani zor yani öyle istediğimiz gibi besleyemiyoruz, eğitemiyoruz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Şu anda boştayım ben. İşsizsiniz yani. Şu anda Siz de bir şeyler öğrendiniz mi bu eğitimden? Örneğin bir anneye çocuğun nasıl yetiştirilmesi gerektiği öğretildi. Sizin aklınıza neler kaldı? bir çocuğun eğitimi yani öğretmenden daha fazlası bir ana eğitimi, ana baba eğitimi çok önemlidir. Umut Işığı Kadın Kooperatifinin bir diğer amacı da ziyaret edilen evlerdeki annelerden durumu müsait olanları gönüllü olarak mahalle annesi haline getirmek. Fatma Altunç yıllar önce Umut Işığı Kadın Kooperatifi gönüllüleri tarafından evi ziyaret edilen bir anne. Aldığı eğitimle hayata bakışı değişince bugün mahallenin gönüllü annesi olarak kooperatife katılmış durumda. Ve son bir yıldır da kendi mahallesindeki kadınları hem eğitiyor hem de her konuda onlara rehber olmaya çalışıyor. Özellikle kız çocuklarında yanlış taharet alması sonucu, tuvalet kağıdı kullanmama sonucu idrar yolu enfeksiyonu, bronşit en çok rastladığım hastalıklardandır. Bu eğitimlerden sonra ne tür değişimler görüyorsunuz ailelerde? Mesela sağlık konusunda daha dikkat ediyorlar. Davranış bozukluğu konusunda çocuklarına daha dikkatli davranmaya başlıyorlar. Annelerin mesela çocuğa yaklaşımı değişiyor. Daha güzel bakıyorlar çocuklarına zaman ayırıyor anne. Görüştüğüm annelerin birçoğu mesela ben diyorum ya annen çocuğunuzla kaliteli 1 saat bile olsa oturun onunla ilgilenin, konuşun. Çocuğu birey olarak kabul edin. Ve bu eğitimlerden sonra birçok annenin değiştiğinin farkına varıyorum. Umut Işığı Kadın Kooperatifinin ev ziyaretlerindeki ana eğitim maddesini üreme sağlığı ve çocuk bakımı oluşturuyor. Çok çocuklu kadınlar doğum konusunda da çocuklarını yetiştirme konusunda da bilgisiz oldukları için ilk olarak bu konu ele alınıyor. Annelere neden bakabilecekleri kadar çocuk yapmaları gerektiği örneklerle açıklanıyor. Çocuklarımızı daha iyi besliyoruz. Çocuklarımıza gereken ilgiyi verebiliyoruz. Nasıl davranacağımızı. Çocuklarımızın soru sorduğu zaman hani böyle daha mütevazi, bağırmadan sordukça bilgilendirdiklerini bize öğrettiler. Biz çocuklar soru sorduğu zaman sus, ne kadar yaramazsın, her şeyi soruyorsun. Oysa ki biz çok yanlışmışız. Her sordukları soru onların gelişimini, zekasını daha doğru yerlere, sağlıklı karar vermeleri bizden doğarak öğreniyorlar. Biz bunları daha önce bilmiyorduk. Biz işte bu tür eğitimlere katıldığımızda bunları öğrendik. Oysa faydalarını da görüyoruz. Çocuklarımız öyle daha iyi yetişiyor. En azından bir sofrada oturduğu zaman, yemek yediği zaman elinize sağlık, afiyet olsun. Kendi yatağını düzeltmeyi öğrenmeleri, kendi eşyalarını düzgün kullanmayı, arkadaşlarıyla paylaşımcı olmaları, bayağı değişiklikler görüyoruz çocuklarımızda. Çocuk doğurmak önemli değil. Önemli olan yapabileceğim, bakabileceğin kadar çocuk olmalı. Ben bakabilsem bile benim 2. Annelerin eğitimleri evlerde tek tek devam ederken Umut Işığı Kadın Kooperatifinin ücretsiz kreşinde de çocukların eğitimi sürdürülüyor. Müzikten dramaya, satrançtan sinemaya kadar birçok konuda ders gören çocuklar hem sokakta oynamaktan kurtulmuş oluyor hem de ailelerin bildiği güvenli bir yerde günlerini geçiriyor. En çok nelere ilgi gösteriyor çocuklar? En çok müzik, drama, bu tür faaliyetleri. Biz çocukların sokakta oynamasındansa burada oynamasına ve sevdikleri şeyleri yapmasına teşvik ediyoruz ve onlara soruyoruz. Ne tür faaliyetler istiyorsunuz? Onların isteklerine göre düzenliyoruz bunları. En çok ritim, drama, folklor bunlara ilgi gösteriyorlar. Satrancı çok sevdiler çünkü okulda yeteri derecede öğretmiyorlar. Bilgisayara çok ilgi gösteriyorlar. Naşide Bulut Tekin ve arkadaşları bugüne kadar 1600 evi tek tek ziyaret ettiler. Annelere doğru anne olmayı, çocuklara hayata güzel bakmayı öğretmeye çalıştılar. Belki bugünü çok değiştiremeseler de geleceğin annelerine, geleceğin babalarına şimdiden bir vizyon sundular.
aynı zamanda sahada çok yoğunluklu olarak şey de veriyoruz. Üreme sağlığı, mahalle anneliğinin yanında üreme sağlığı eğitimi de veriyoruz. Yani ben hani 10 yıldır bu işi yapıyoruz ve ben öyle olduğunu düşünüyorum. Burada kadınlar kendilerini her türlü üretimin dışında oldukları için kendini çocuk doğurarak da ifade ediyorlar. Neredeyse 8-9 yıldır çalışıyoruz. Biz daha çok işte merkeze gelen çocukları okullarda takip etmeye çalışıyoruz. İşte 0-2 yaşından itibaren aldığımız çocuklardan daha bugüne kadar suça karışma oranı hani istisna da olsa görmedik. Onları elimizden geldiğince takip etmeye çalışıyoruz. Okul başarılarıyla ilgili çok ciddi yükselmeler var. Onları takip ediyoruz. Karşılaştırmalar yapıyoruz. Naşide Buluttekin, Diyarbakır'ın kalabalık mahallelerinde her şeyi devletten beklemedi. Eğitim şart dedi, ikna edebildiği arkadaşlarıyla yollara düştü. Sorunlar karşısında akıl vermedi, çözümler üretti. Yıllar içinde binlerce anneye haklarını, binlerce çocuğa geleceklerini anlattı. Karanlığa kızmak yerine bir ışık yaktı. Diyarbakır'ın dar sokaklarında yıllarca sürecek, nesilden nesile geçecek kocaman bir fark yarattı. Sevgili seyirciler, Naşide Buluttekin'in hikayesini izledik. O da bir fark yaratan. Aranızda onlarcası, yüzlercesi olandan sadece bir tanesi. Fark Yaratanlar programında birkaç konuyu ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Sağlık, eğitim, ekonomi ve sosyal hizmetler alanında Türkiye'nin dört bir tarafında çalışan ve fark yaratan insanları bu programa taşıyoruz. Bir anlamda onlara teşekkür etmeye, diğer anlamda da bu insanlardan haberdar olmayan ya da böyle şeylerin yapılabileceğini düşünmeyen sizlere ilham vermeye, ilgiyi göstermeye, iyi haberleri anlatmaya çabalıyoruz. Siz de eğer bir fark yaratan olduğunuzu düşünüyorsanız ya da etrafınızda bir fark yaratan olduğunu düşünüyorsanız çok kısa bir aradan sonra programımızda vereceğimiz adreslere başvurun lütfen. Sevgili seyirciler, Fark Yaratanlar bildiğiniz gibi Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan CNN Türk'te 32 hafta boyunca yayınlanması planlanan bir proje. Ve bu projeye hepiniz başvurabilirsiniz. Kendinizi ya da yakınlarınızı aday adayı olarak gösterebilirsiniz. Sizin önerdiğiniz bu isimler Sabancı Vakfı'ndaki danışma kurulu tarafından tek tek ince bir şekilde inceleniyor ve eleniyor. Ardından görev sırası bize geliyor ve fark yaratanları Türkiye'nin neresinde olursa olsun gidip buluyoruz. İyiliğin peşindeyiz. Türkiye'ye katkısı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin sıradan vatandaşlarının o güzel hikayelerini sizlere anlatmak istiyoruz. Eğer siz de bir fark yaratan olduğunuzu ya da yakınınızda birinin bir fark yaratan olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize başvurun. www.farkyaratanlar.org ya da İstanbul yakasından 212 koduyla 249 23 14 nolu telefonun ucundaki ekip arkadaşlarımıza kimin fark yarattığını, nasıl fark yarattığını anlatın. Yeni bir Fark Yaratanlar programında buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir, tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.